Magazin haberleriyle huzurlarınızdayım. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşacağız ve Güllü ile ilgili önemli gelişmeler var. Onları konuşacağız. Merak ettiğiniz her konuyu, her ünlüyü konuşacağız. Serenay Sarıkaya'nın reklamdan kazandığı para herkesin dilinde. İnsanlar bunu hak ediyorlar mı diye soruyor. Bu büyük paraları ünlüler kazanıyorlar ama bunu hak ediyorlar mı diye soruyor. Bunu da konuşacağız arkadaşlar. Ve Serenay Sarıkaya ile ilgili bir başka ilginç gelişme daha var. Onu da biraz sonra ve geleceğin yıldız adayı genç ve başarılı ve aynı zamanda güzel bir oyuncu. Ondan da söz edeceğim arkadaşlar. Sizlerin yayınıma katılmanızı bekliyorum. Dostlar, evet geldiniz. Yegane merhaba. Adriana Santos merhaba. Hola. Milady nasılsın? Merhaba. Nuray merhaba. Martin. Ana Rodriguez de burada. Yegane de burada. Zeynep selamlar. Nikolaski Gürcistan'dan Gürcü, o da burada. Safa burada. Kırcalı, Ruksera, Nilgün, Gülseren Başdoğan, Yaşar Çindemir, Semra Karadaş nasılsın Semra? Şemlem Keçecioğlu burada. Yavru vatandan Kıbrıs'tan. Dicle burada, Nuray burada. Dostlar herkes iyi mi? Hepiniz iyi misiniz? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Adriana Maria dos Santos. Dos Santos Brezilya. Şafağım çok şükür iyiyiz abim diyor. Dostlar ben de iyiyim. Dilshoda Babajonova, Özbekistan. Yasminka Dijokovic, Ruksara, Nelida Arjantin, Yaşar Çindemir, Courtney Weller from Courtney hello, Courtney Garcia hello, Zahra Tabrizi hi from İran diyor. Zahra merhaba Zahra. Seda ben seni geçen Galatasaray formasıyla gördüm Galatasaray tribünlerinde. Evet Seda, Galatasaraylıyım Seda. Maçlara da gidiyorum bazen. Hidayet'le oğlumla. Seda hasret. Nuray Afra Mert'ten haber var mı? Konuşacağız. Nuray selam verdi. Dicle Mert Ramazan Demir'in dizisinin adı ne diyor? Servin işi sağlam da burada. Teşekkür ederim. Gülü Muradova, Charlie'in size selam verdi. Monica Lendi, hola Bilal. Hola Bilal diyor. Deste Arjantina. Monica, hola Monica. Adriana, como está Mert Afra? Adriana Mayra dos Santos, Brazil. Osman Uluşan nasılsın Osman? Nur Hayat da burada. Peki dostlar sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Afra Saraçoğlu'nun büyük başarısını da konuşacağız. Bu arada şu web siteme bir bakayım şöyle. Bilalozcan.com web siteme bakayım. Yeni bir yazı yazdım. Onu da konuşalım istiyorum arkadaşlar. Yeni bir yazı yazdım. Evet. Tamam. Bu oyuncuya dikkat edin, geleceğin yıldızı olabilir diye bir yazı yazdım. Onu konuşacağız biraz sonra. Serenay Sarıkaya'nın reklam ücretine insanlar şaşırıyorlar. Niye şaşırıyorsunuz? Serenay Sarıkaya ilk kez böyle büyük bir para kazanmıyor ki reklamdan. Yıllardır biliyorsunuz bu spor giysi, jean giysi reklamlarında çıkıyor. Jean markasının reklamlarında oynuyor ve her zaman büyük paralar kazanıyor Serenay Sarıkaya. Yine de yeni bir anlaşma karşılığı, bir yıllık anlaşma karşılığı $500.000 eder aldığı para, öyle değil mi?
32 milyon lira almış, 500 bin dolar eder. Az bile. Az bile yani Serenay Sarıkaya'nın reklamdan 1 milyon dolar kazanması lazım. 2024 yılında bu firmadan 25 milyon lira almış Serenay Sarıkaya. Bu kez 32 milyon liraya anlaşmış. Hiçbir şey değil yani. Enflasyon zaten. Enflasyon farkı zaten o aradaki 7 milyon lira. Yani hiçbir şey değil derken lütfen kendinizle ya da piyasadaki diğer mesleklerle mukayese etmeyin. Burada milyonların sevdiği, milyonların desteklediği oyunculardan söz ediyoruz her yayınımızda sizlerle. Dolayısıyla burada konuştuğumuz her bir oyuncunun kazandığı para onun hakkı, onların hakkı. Çünkü bu reklamlarda oynayarak o temsil ettikleri markalara çok büyük satış kazandırıyorlar. Onların fanları hayranı oldukları sanatçıların e, giyindiği gibi giyinmek istiyor. Eline alışveriş için para geçtiği zaman, kıyafet alacağı zaman en çok hangi oyuncunun hayranıysa gidiyor onun giyindiği gibi, onun temsil ettiği, onun tanıttığı markadan alışveriş yapmak istiyor. Dolayısıyla ve o markaların satışını artırıyorlar bu oyuncular. Bunlar zaten sabit araştırmalarla tekrar tekrar da söylemeye gerek yok. Sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla aldıkları bu büyük gelen, bize büyük gelen bu paraları hak ediyorlar bu oyuncular. Dünyanın her yerinde bu böyledir ve özellikle mesela yurt dışında, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Amerika'da oyuncuların reklamlardan kazandığı para bizim oyuncuların kazancının yanında çok 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 ama çok çok fazla. Evet. Kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor Serenay Sarıkaya. En doğrusunu yapıyor. Kendisi bugüne kadar pek çok kazandığı paralarla pek çok ev aldı, arazi aldı. Eee Mesela nerede? Kaz Dağı eteklerinde çok güzel bir villası olduğu söyleniyor. Ben görmedim, gitmedim o tarafa. Yani gittim oraya. En son ne zaman gittim? Mesela en son geçtiğimiz Haziran ayının başında gittim. Niçin gittim? Sevgili Onur Akay'ı ziyarete gittik evine. Bodrum'a giderken oradan geçtik. Kaz Dağları'nın eteklerinde oturuyor. Akçay'da oturuyor Onur Akay. Ama Serenay'ın evi hangisidir diye merak edip de gidip villasını görmek istemedim. Serenay Sarıkaya değil sadece Hande Erçel de reklamlardan çok büyük para kazanıyor. İşte Afra Saraçoğlu da çok çok büyük para kazanıyor. Beren Saat de onlar kadar olmasa da o da kaşesi çok yüksek oyunculardan biri. Başka Pınar Deniz uzun zamandır Pınar Deniz dizi çekmiyor. Doğum yaptı, evlendi, doğum yaptı ve bebeğiyle ilgileniyor. Pınar Deniz de çalışırken o da reklamda oynadı ve iyi para kazandı. Başka işte Tuğba Büyüküstün keza öyle, Bergüzar Korel öyle. Bunlar öne çıkan oyuncular ve kazançları da reklamlardan ve dizilerden de kazançları ona göre yüksek. Serenay Sarıkaya ile ilgili şöyle bir gelişme var arkadaşlar. Rahmetli Güllü benim hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın demişti. Hayatım sinema filmi olursa sağlığında böyle bir söylemi vardı. Zerrin Özer de benim hayatım sinema filmi olursa Serenay Sarıkaya oynasın demişti. En son önceki gün Kibariye'ye soruyorlar sizi kim oynasın hayatınız film olursa diye. O da Serenay Sarıkaya oynasın diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya Serenay Sarıkaya hanginiz oynayacak be? Bir salın Serenay Sarıkaya'yı ya. Allah herkes Serenay Sarıkaya beni oynasın diyor. Serenay Sarıkaya'da tabii inandırıcı bir yüz yapısı var, fizik var ve oyunculuğunda dolu dolu mimikleriyle oynuyor ve o oynadığı karaktere bürünen bir oyuncu. Çok iyi karakteri yansıtıyor. Hangi karakteri oynarsa oynasın, hangi role girerse girsin. Dolayısıyla Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğu diye bir oyunculuk hakikaten yerleşti insanların zihnine. E, O da ancak biraz kendisini dinlenmeye, rolantiye çekti ve bu sene
hiç dizi yapmayacağını, hiç film çevirmeyeceğini söylemişti. Şimdi bu senenin artık sonuna doğru yaklaşırken onu da sosyal medyada, medyada, ulusal medyada daha sık görür olduk. Röportajlarıyla, paylaştığı fotoğraflarla, videolarıyla ve biraz da söylemleriyle, röportajlarında öne çıkan söylemleriyle Serenay Sarıkaya'yı doğrusu özledik. Bence iyi oyuncuların bize oyunlarıyla, oyunculuklarıyla, yaptıkları rollerle keyif veren, bizi mutlu eden, heyecanlandıran oyuncuların her zaman ekranda olması, her zaman perdede olması gerekir. Onları özlemememiz, onları doyasıya seyretmemiz önemli. Bunlardan biri de elbette ki Afra Saraçoğlu ve Afra Saraçoğlu dolu dolu geliyor. Abi dizisi senaryosunda yapılan değişiklikler sebebiyle yaş olarak aradaki yaş farkının fazla olması sebebiyle Kenan İmirzalıoğlu'yla her ne kadar Afra Saraçoğlu couple couple bir rol değil, ayrı ayrı çift olarak öne çıkmayacağız. Herkesin karakteri, herkesin rolü birbirinden biraz daha uzak, mesafeli demeye çalışsa da yine de başroldeki insanları sorgularlar, karakterleri sorgularlar seyirciler. Dolayısıyla o yaş farkını iyice yedirmek için, hakkını vermek için senaryoda bazı değişiklikler yapıldı ve bu da çalışmaları, Onur Akay'ın da bu konuda bir söylemi vardı. Biliyorsunuz dünkü yayında da tekrarladı. Bu yüzden de dizinin çekimleri ertelendi. Henüz başlayamadı. Ne zaman başlayacak? Kasım ayının başında sete çıkılması bekleniyor. Ekim sonu diyorlar ama o Kasım ayının başını bulur. Kasım ayının başında sete çıkılması bekleniyor. Afra Saraçoğlu'nun Abi dizisinin ve ondan sonra da çok yoğun bir tempo bekliyor. Bu konuya geri döneceğim arkadaşlar. Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili, şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili bu sabah ilginç bir gelişme yaşandı. Kobra Murat, şarkıcı Kobra Murat, herkesin çok sevdiği, insanları şarkılarıyla çok eğlendiren Kobra Murat, sabahleyin bana bir ses bandı attı. Daha doğrusu peş peşe bir sürü ses bandı attı. Ben de dedim ki ona ya ses bandı atıyorsun dinledikten sonra gel canlı yayın yapalım YouTube'a gel canlı yayın yapalım. Bilal abi çok yorgunum. Çok yoğun işlerden geldim ve başka yapacak işlerim de var. Onun için canlı yayından beni affet. Lütfen bu ses bantlarını iyice dinle. Karar ver. Yayınlarsan yayınlarsın. Hakikaten dinleyince de ilginç şeyler söylediğini fark ettim. Cinayeti çözdüm diyor ve Kobra Murat bazı şeyler anlatıyor. Kobra Murat'a göre o odadaki konuşmalar kızlarla kendi kızının arkadaşı Sultan ve Güllü'yle Güllü'nün arasındaki konuşmalar kızlar dışarıya çıkmak istiyorlar. Eşref diye birisi aşağıdan kızları dışarıya çağırıyor ve bu saatte dışarıya çıkmayın diyor Güllü. Kızlara dışarıya çıkmalarını istemiyor. Kızlar da gitmek istiyorlar. İşte cuma akşamı eğlenmek istiyorlar, gezmek istiyorlar. Ve kızlarla orada itiş kakış sırasında işte gideriz, bırak annemizi, gidelim, gidemezsiniz filan diye kızlarla çekişirken camdan aşağı uçuyor diyor. Aynen tabiri böyle. Kobra Murat'ın, şarkıcı Kobra Murat'ın tabiri böyle. Kızların amacı diyor dışarı kaçmak, Eşref'le buluşmak ve Güllü'yle o yüzden ayakta itiş kakış yaşıyorlar. Ve Güllü camdan Eşref'e de git buradan diye sesleniyor aşağıya. Git buradan diyor. Kızlar gelmeyecek diyor. Ve bu itiş kakış sırasında Güllü ayağa kayıyor ve aşağı düşüyor
şeklinde Kobra Murat. Bunu paylaştım. YouTube'da paylaştım arkadaşlar. YouTube'da bu videoyu izleyebilirsiniz. Güllü'nün hayatını kaybetmesi, arkadaşı Kobra Murat'ın bu söyledikleri çok ilginç geldi bana ve video çekerek yayınladım dostlar. Bunu çekebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Evet, Afra Saraçoğlu'nun başlıkta yazdığım başarısı biraz sonra konuşacağım arkadaşlar. Mesajlarınıza bir bakayım. Serenay çok seçici bir sanatçı diyor Martin. Doğru söylüyorsun, aynen öyle. Dicle Mert Ramazan, Hasan Bulut, Afra. E, Afra'dan sıkılmaz Hasan Bulut. Yani Afra Saraçoğlu Türkiye'nin en önemli oyuncusu. Kadın oyuncular içinde en çok iş yapan, en çok rağbet gören oyuncusu. Sadece Türkiye değil, globalde de öyle. Afra'dan sıkılmaz. Sıla Deveci, Bilal Bey, ilk defa Afra'yı eleştireceğim. Neslihan Atagül ne kadar güzel röportaj vermiş, her soruyu cevaplamış. Biz niye Afra Mert'te göremiyoruz bunları diyor. Konuşuruz bunu. Osman Ulusan Mert'in yeni dizisindeki partneri Nurgül Yeşilçay olacakmış diyor. Arada çok yaş farkı var Osman Ulusan. Demek ki eğer öyle olursa demek ki orada başka bir hikaye anlatılacak. Başka bir senaryo, hikaye ona göre kurgulanacak, ona göre yazılıyor demek ki. Hikaye gerçekten başrol oyuncusu erkekle kız arasında, kadın arasındaki yaş farkını kaldıracak bir hikaye. Nelly de Gramajo, Senyor Bilal, Rejoarda de la Francia como por muchos anos los, yani İspanyolcayı bilmiyorum ama öğrenemedim, daha kolay değil öğrenmek. Ama İspanyolca yazdığınız için okumaya çalışıyorum. Çok yaşa sen arkadaşım. Bilal abi nasılsın diyor Sahil. Teşekkür ederim. Nurhayat Aykoçlar inşallah öyle olur diyor. Dilek, merhaba Dilek. Osman Ulusan, Kenan oluyor da Nurgül niye olmuyor diyor. Senaryolar, hikayeler hepsinin yeri farklı. Hepsinin içeriği değişik. Osman bilmiyoruz. Yani hikaye nasılsa öyle olsun, yaş farkı da ona göre uydurulur elbet. Kast hikayeye göre yazılır elbet. Nurhayat Aykoçlar, Nurgül Yeşilçay. Kast hikayeye göre seçilir elbette. Sevda Gül, Şapka Hakan, Afra Mert'e de olduğu fark edince Neslihan'ı çekti. Neslişah'ı da çekti. Şapka Afra Mert'e de olduğunu fark edince. Sevara Kuskova, selam Bilal abi. Özbekistan'dan, peki Sevara. Selda Özbey, merhaba. Evet, vatandaşların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye'yi yöneten meclise verdiği bazı dilekçeler açıklandı. Birkaç dilekçe örneğini okumak istiyorum, başlıklarını söylemek istiyorum. Bir vatandaş yazmış, Z kuşağına erken emeklilik hakkı tanınsın. Ya Z kuşağı kaç yaşında? 20-22 yaşı değil mi Z kuşağı? Kaç? 15 ile 20 arası mı? 15 ile 22 arası mı? Z kuşağına erken emeklilik olur mu Allah aşkına ya? Bir tanesi demiş ki ormanları yakanlar, orman yangınlarına sebep olanlar vatandaşlıktan atılsın demiş. Vatandaşlıktan çıkarılsın demiş. Bakın buna katılıyorum. En ağır şekilde cezalandırılsın. Cezalardan biri de bu olsun. Kadınlar da zorunlu askerlik yapsın demiş bir tane vatandaş. Kadınları da alın askere. Bu bir şarkıydı bir zamanlar. Bundan 60 sene evvel. Kadınları da alın askere diye. Böyle ilginç fikirler var. Kadınları askere alsınlar mı almasınlar mı? Nurhayat Aykoçlar hayrola önce çalışsınlar diyor. Leyla Yıldırım, Birsen Hanım, Afra Mert hakkında barışma yok demiş. Herkes bir şey söylüyor dostlar. Dilek gülüyor. Ayşenur Yıldırım bana selam vermiş. Ben de ona selam veriyorum. Hande Erçel, Barış Arduç soruyorsunuz. Hande Erçel, Barış Arduç'un dizisi yayından kalkar mı? Dün bu konuda cevap verdim arkadaşlar. Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizisi Salı günü Cannes'da başlayacak ve cumartesi gününe kadar devam edecek global bir fuar var.
dizilerin satışa çıktığı, bütün dünyadan dizilerin, televizyon programlarının, televizyon şovlarının, formatların satışa çıktığı uluslararası bir fuar var. Orada Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisi Aşk ve Gözyaşı globalde önemli sayıda satış yaparsa, yani birçok ülkeye satılırsa devam eder. Bu satışa bağlı devam edip etmeyeceği. Yok, satılmadı, yurt dışına satılmadı. O zaman içeride de zaten para kazandırmıyor. Reytingler çok düştüğü için 14. olmak demek artık gidici demek ne yazık ki. Hande Erçel'in de şanssızlığı yani. Dizilerde, ulusal kanallarda yayınlanan dizilerde bir türlü reytingi olmuyor Hande Erçel'in ne yazık ki. Uzun zamandır böyle. Bir Kenan Bürsin'in dizisi iyi iş yapmıştı ulusal kanalda. Sen Çal Kapını, öyle değil mi? Tarçın, susar mısın Tarçın? Tarçın. Bu havlayan Tarçın. Dün Onur Akay'ın hafavıydı havlayan. Dilek, ben Aşk ve Gözyaşı'nı beğenmedim diyor. Martin, Aşk ve Gözyaşı orijinal senaryo Kore olduğu için satılması çok zor diyor. Satılması çok zor diyor. Mert'in dizisini merak ediyoruz. Acaba, ama Hande Erçel çok sevildiği için, yurt dışında da çok tanındığı için ona güveniyor zaten yapımcı. Melahat, iyi yayınlar diyor. Minara Olieva selam diyor. Dilek, Tarçın kuzum diyor, kalp yolluyor Tarçın sana. Dilek sana kalp yolladı Tarçın. Osman Ulusan, eski rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diyor. Evet, Mert'in dizisini soruyorsunuz. Karakterin adı Yusuf. Dizinin adı da Yusuf da olabilir. Başka bir dizi de olabilir. Biliyorsunuz dizinin adı bu diye şimdiden bir isim açıklanır mesela. Dizi çekilmeden önce ya da çekilirken dizi yayınlanmaya başladığı zaman o açıkladığımız isim kod isimdi, kod adlı derler. Gerçek ismi bu derler, değiştirirler. Onun için şimdi ne desek arkadaşlar değişebilir. Ava Yaman, oyuncunun adı Ava Yaman, Taşacak Bu Deniz dizisinde 1. bölüm Cuma akşamı yayınlandı. İzledim ve bütün oyuncular çok değerli dizideki. Dizinin senaryosu çok şık. Çok güzel bir dizi. Zaten güzel de ilk bölüm olmasına rağmen AB ve ABC1'de ikincilik alan reytinglerde bir dizi. Totalde de 6. olmuş ama o yükselecektir. Özellikle total bu dizi için çok kolay yükselmesi, daha yüksek reyting alması. Çünkü Karadeniz hikayesi anlatıyor, yöresel bir hikayeyi anlatıyor. Hem global Yunanlı bir doktorumuz var. Ava Yaman, Yunanlı ve Türk var. Hem Yunan hem Türk vatandaşı. Ava Yaman, Türk anne ve babasını aramaya Karadeniz'e bir köye geliyor ve orada şahit olduğu olaylar, başından geçenler, yan rol gibi dursa da dizide başrol Ava Yaman. Zaten bunu hak eden bir oyuncu. 19 yaşında, bundan evvel bir dizide oynamış. Bir Derdim Var dizisinde Kanal D'de 2023 yılında Özge karakterini oynamış. Dünyalar güzeli bir kız. Afra Saraçoğlu ne kadar güzelse bu kız da o öyle bir güzel diyeyim ben artık size. Fotoğraflarını zaten bilalozcan.com'da web sitemde görebilirsiniz. Ve çok da iyi bir oyuncu arkadaşlar. Genç yaşına rağmen çok iyi, şiir gibi oynuyor, karakterini canlandırıyor. Ben bu kız için gelecekte yıldız olabilir diye yazdım. Allah şans versin ve sağlık versin. En önemlisi de bu. Böyle genç yeteneklerin çıktığını görmek insanı mutlu ediyor. Yeter ki fırsat verilsin arkadaşlar. Maalesef sektörde gençler fırsat bulamıyorlar. Çok yetenekli oyuncular, çok yetenekli isimler hatır gönül ilişkileri yüzünden başkasına rol verilirken oynayacak karakter, canlandıracak rol bulamıyorlar ve harcanıp gidiyorlar. Bunlar çok önemli ayrıntılar ama önemli ayrıntılar. Ava Yaman gibi başka sektörde fırsat bekleyen, sırasını bekleyen çok yetenekli gençler olduğunu biliyorum. Konservatuvarlar
Türkiye'nin her yerinden konservatuvarlar her sene binlerce oyuncuyu mezun ediyor. Ve bunların hepsi de dizilerde, filmlerde, tiyatrolarda rol alabilmek için sıra bekliyorlar. Nizami Şahmarova, Neslihan Atagül, Mert Ramazan Demir gibi oyuncu yok, gelmemiş, gelemez de demiş diyor Nizami. Osman Ulusan, Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf romanından uyarlanmış olabilir diyor. Bilemem, açıklanmadan bir şey söyleyemem. Afra Saraçoğlu'nu çok seviyorum diyor bir arkadaş. Kaydı, ismini göremedim. Selda Afram, Kırmızı Kalpler. Yozgat 66, Hudutsuz Sevda niye oynamıyor? Var mı bilginiz Bilal Bey? Geçen gün o konuda bir açıklama vardı galiba. Ona bir bakmak lazım tekrar. Şimdi tam hatırlayamadım. Evet, Kibariye de benim hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın demişti. Afra Saraçoğlu'na değerli isimlerin benim hayatımı Afra Saraçoğlu oynasın demesi için henüz erken. Çünkü Afra Saraçoğlu çok genç ve kendisi henüz daha çok olgun bir yüz hattına da sahip değil. Bu da önemli. Ya bu çocuk mu oynayacak seni? Bu daha genç kız, bu daha çok küçük derler insanlar. Eğer birisi benim hayatımı Afra Saraçoğlu canlandırsın derse, o henüz daha parlayan yeni bir yıldız. Ama birkaç sene sonra yüz hatları daha da oturacaktır. Daha da bir olgun havaya bürünecektir. Ve bazı isimler kendiliklerinden Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğunu hem de karakterini, insani yapısını çok uygun gördükleri için benim hayatımı Afra Saraçoğlu oynasın diyeceklerdir. Serenay Sarıkaya'yı da bu söylemlerden dolayı tebrik ediyoruz. Tekrar söylüyorum, rahmetli Güllü söylemişti. Benim hayatım dizi olacaksa Serenay Sarıkaya oynasın diye. Geçen gün Kibariye söyledi ve geçen senede çok iyi hatırlıyorum, Zerrin Özer, ünlü şarkıcı Zerrin Özer söylemişti. Benim hayatım film olacaksa Zerrin Özer, Serenay Sarıkaya oynasın demişti. Evet, Ava Yaman'ın oynadığı dizinin adı da Taşacak Bu Deniz. TRT1'de Cuma akşamları oynuyor arkadaşlar. 2. bölümünü ve 1. bölümünü YouTube'da biri, 2. bölümü de haftaya izlemenizi tavsiye ederim. Ne olur OGM hem Mert hem Afra'ya film çektirecek olan Burcu ve Onur mu olacak? Ayşenur Yıldırım yerim diyor. Ayşer İlyava size selam verdi. Evet. Oğuzhan Koç'la ilişki yaşayan Hazal Subaşı, mutlu ilişki nedir? Mutlu ilişki nedir? Oyuncu Hazal Subaşı, mutlu ilişki nedir sorusuna, mutlu ilişkinin tarifi hafif hissetmek, hem kendine hem karşı tarafa bu hafifliği hissettirebilmek, beni mutsuz eden bir şeyin içinde olma fikri artık garip geliyor demiş. Hafif hissediyorum kendimi demiş. Oğuzhan Koç'la ilişkileri de bir seneyi doldurdu Hazal Subaşı'nın. İnsanlar bu ilişki başladığında çok fazla uzun sürmez diye fikir yürütüyordu sosyal medyada. Ama demek ki aralarındaki sevgi çok güçlü örülmüş ve birbirlerine bağlanmışlar. Allah daha da mutlu etsin diyelim. Mutlu olan insanları kıskanmak yerine, onlar aleyhinde konuşmak yerine onların mutluluğunun daim olmasını dilemek her zaman çok doğrudur arkadaşlar. Serenay Sarıkaya, Uzak Şehir'in Amerika başarısını dün Onur Akay'la konuşmuştuk. Onur Akay'ın dün yayında söyledikleri çok önemliydi, çok değerliydi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ayrı olmadıklarını söylüyordu Onur Akay. Ve bu konuda da yazdığı bir yazının ayrıntısından söz etmişti. Ve Onur Akay'ın söylediği en çarpıcı cümle de Afra Saraçoğlu havalimanında muhabire ilişkiden bahsederken bitti gitti dedikten sonra Mert Ramazan Demir'in evine gitti sözleriydi.
ve Mert'in evine giderken de şoförüne yan yollardan gitmesini söylemişti. Gazeteciler kendisini takip etmesinler diye. Bunlar da ilginç ayrıntılardı. Martin diyor ki antiler çok fena kıskanıyorlar. Afra ile Mert barıştı. Başka bir şeye inanmayın diyor. Stoak diyor ki OGM ile Mert artık hiç çalışmaz sanmıştım. Çünkü Veda Partisi'nde yoktu. Olmayabilir ama onun ayrıntısını konuşmuştur yapımcıyla. Onur Güven Atam'la telefonda konuşmuştur. O askere gideceği zamandı değil mi o? Adamın zaten acelesi var. Telaşı vardı, askerlik hazırlığı vardı. Süreyya Yoksulaban, ay inşallah diyor. Sıla Deveci, ben Insta'da bir sayfada Mert'in dizisinin Kuyucaklı Yusuf olduğunu okudum. Ne kadar doğru bilemiyorum. Öyle sağlam bir hikaye olursa da çok büyük ilgi çeker. Zahra, Onur abi, Bilal abi, Mert Afra'da, Zahra İran'dan. Peki. Melahat Yeli, Stoak Afra'nın Mert'e gittiğini nasıl biliyorsunuz? Onur Akay'ın açıklamasıydı. Lütfen Onur Akay'ın yazısını oku kendi web sitesinde. Melahat da inşallah diyor. Peki. Osman yapımcıya çok kızmış Osman. Evet dostlar. Peki size ilginç başka bir şey söyleyeceğim. O söyleyeceğim şey Afra Saraçoğlu'nun başarısıyla ilgili. Dolayısıyla bu videonun başlığıyla ilgili arkadaşlar. Bu çektiğimiz videonun başlığıyla ilgili. Böyle bir başarı ilk kez Afra Saraçoğlu'na ait olacak. Konuşalım mı bunu yoksa biraz sonra mı konuşalım? Bu arada benim özel abonelerimden burada var mı izleyenler arasında, onlara bir selam çakmak isterim. Bana özel abone oldukları için onlarla bir sohbet etmek isterim. Nelida Manzano burada mı? Arjantin'den. Nelida Manzano her gün katılıyor Nelida ve Nelida ne yapıyor biliyor musunuz dostlar? Bana yazacağı mesajı, burada yazacağı mesajı önce çeviriyor İspanyolcadan Türkçe'ye, ondan sonra burada paylaşıyor. Bu kadar da düşünceli bir arkadaş. Nelida Manzano. Tarçın kıskanma, seni çok seviyorum, senden çok ilgileniyorum. Orada gürültü yapıyor Tarçın. Biraz da benden bahset diye. Tarçın yaramazsın biraz. Çok yaramazsın. Usludur. Evet. Nelida Manzano burada değil galiba. Değil mi arkadaşlar? Ve benim diğer abonelerim Şili'den özel abonem Delfina Dimasio burada mı arkadaşlar? Delfina Dimasio Şili'den, Güney Amerika'nın o haritada, Güney Amerika kıtası haritasında ince uzun bir kara parçası var, bir ülke var. Delfina Dimasio o ülkenin vatandaşı Şili. Buraya Türkiye'mize uçakla 15 saat mesafede, 15-15,5 saat mesafede bir ülke Şili. Ama teknoloji ülkeleri, kıtaları, insanları birbirine, kalpleri birbirine yaklaştırıyor biliyorsunuz. Ve Delfino Dimasio'da Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve diğer Türk oyuncularını çok beğendiği için Türkiye'deki magazin haberlerini takip ediyor ve bizi tercih ediyor. Bizden takip ediyor. Dilek Şenyurt Frankfurt'tan özel üyem. Dilek Şenyurt 3 senedir benim özel abonem. Dilek Şenyurt'ta magazin haberciliğini, magazin ünlülerini yakından takip eden bir arkadaşımız. Ve o da en doğru haberleri bizden almayı istiyor. Dolayısıyla bizim yayınlarımızda oluyor kendisi, sağ olsun. Dilek Şenyurt'a da buradan çok selam yolluyorum arkadaşlar. Evet.
Böyle bir başarı ilk kez Afra Saraçoğlu'na ait olacak. Nedir bu başarı? Afra Saraçoğlu'na ait olacak. Şimdi söyleyeceğim ama önce şu mesajı bir okuyayım. Bilal abi, magazin gündeminden biraz bahsetsen. Ee, Operasyondan henüz bir şey çıkmadı arkadaşlar. Zaten magazin gündemini konuşuyoruz. Operasyonla ilgili bir gelişme olsa konuşurum tabii, söylerim. Operasyondan henüz bir şey çıkmadı. Tahlil neticelerini bekliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz yakalanan demeyelim, evlerinden alınan 19 ünlünün idrar, saç tahlilleri ve kan tahlilleri alındı. O tahlillerin neticelenmesi bekleniyor. Onlar neticelenecek, savcılığa gelecek raporlar. Sonra savcılık bir şekilde medyayı bilgilendirecek. Medyayı bilgilendirmeyi niye yapıyor savcılık? Kamuoyunu, halkı bilgilendirmek için. Çünkü bizler halkla devlet arasında, yetkililer arasında, kurumlar arasında köprüyüz. Açıklandığı zaman biz de sizlere anlatacağız ama bazen açıklanmadan evvel çeşitli kaynaklar vasıtasıyla bu bilgilere de ulaşabiliyor gazeteciler. Öyle bir yol deneyip de başarılı olursak da açıklanmadan evvel de sizlere anlatırız. Zaman zaman bazı özel haberlerimizde böyle yapabiliyoruz, yapıyoruz arkadaşlar. Peki Ege soruyor, nasılsın Bilal abi, merhaba diye. Kendisine ben de selam veriyorum. Yektan Sefam abi, bence çıkacak içimden bir his, patlayacaklar diyor. Bazı isimler çıkacak diyor Yektam Sefam. Yani yasaklı maddeyle ilgili. Ya yasaklı madde gündeme geldiği zaman, yani o evlerinden alındıkları zaman bazı isimler hemen daha aradan birkaç saat geçtikten sonra bazıları avukatları ve basın danışmanları aracılığıyla açıklama yaptı. Benim sanatçım sigara bile içmez. Benim sanatçım işte asla öyle bir insan değildir. Benim sanatçım sevenlerini düşünür, hayranlarını düşünür, asla kötü bir alışkanlığı yoktur filan diye açıklamalar yaptılar. E, Bunlara tabii ki onların açıklamasına inanıyoruz ama adli kurumların da yaptıkları bu testlerin sonuçlarını da beklemek durumundayız. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yektam Sefam teşekkür ederim diyor. Ben teşekkür ederim. Zahra el sallamış. Hangel selamlar üstad diyor. Merhaba kardeşim, harika selamlar diyor. Mehmet Derin Ses selam verdi. Böyle bir başarı ilk defa Afra Saraçoğlu'na ait olacak arkadaşlar. Şimdi onu konuşacağız ama Mert Ramazan Demir'le ilgili, eğer o Yusuf karakteri söylediğin gibi ise, demin güzel arkadaşım Kuyucaklı Yusuf'un hayatıysa, o rolün üstesinden de harika bir şekilde, çok iyi bir şekilde gelecektir Mert Ramazan Demir. Kuyucaklı Yusuf'la ilgili eğer öyle bir rolü varsa, oynayacağı dizide Kuyucaklı Yusuf karakteri anlatılacaksa, daha önce sinema filmi de olmuştu arkadaşlar bu. Daha önce Talat Bulut oynamıştı Derya Arbaş'la birlikte. 85 yapımı bir filmdi Kuyucaklı Yusuf ve çok da güzel bir hikayedir Kuyucaklı Yusuf. Sabahattin Ali'nin 1937 yılında kaleme aldığı bir romandır aslında Kuyucaklı Yusuf. Romanın baş kahramanı olan Yusuf, Türk edebiyatının en romantik karakterlerinden birisi olarak kabul edilir. Romantizm de Mert Ramazan Demir'e ne güzel yakışır. Romantik olmak da Mert Ramazan Demir'in o güzel yüzüne, o güzel fiziğine, o güzel oyunculuk yeteneğine ne güzel yaraşır değil mi arkadaşlar? Kuyucaklı Yusuf. ...1903 senesinde yağmurlu bir sonbahar gecesinde Aydın ilinin Nazilli ilçesinin Kuyucak köyünde bir karı kocanın öldürülmesi olayını soruşturmaya giden Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey,
Anne babası gözleri önünde katledilmiş olan 9 yaşındaki Yusuf'u evlatlık olarak alıp evine götürür. Selahattin Bey kendisinden 15 yaş küçük olan Şahinde Hanım ile evlidir. Hem yaş farkı hem de mizaç bakımından uyuşmazlık yaşadığı eşiyle zor yürüttüğü ilişkisi Yusuf'u eve getirmesiyle daha da bozulur diye başlayan bir roman. Kuyucaklı Yusuf, o mu değil mi tabii ki Mert'in oynayacağı yapım. Bunu bir araştırıp Sıla Deveci Mert'in seti bitmiş ama şimdi tatile tek giderse benim hiç umudum kalmayacak diyor. Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz dizisi çalışmaları evet bugün bitecekti. Dün ya da bugün bitecekti arkadaş. Set uzamıştı 3 gün ve eğer Mert Ramazan Demir de tatili hak etmiyorsa hiç kimse hak etmez. Mert Ramazan Demir tatili hak etmezse hiç kimse de hak etmez. Adam sürekli çalışıyor. Afra Saraçoğlu gibi. Böyle bir başarı ilk kez Afra Saraçoğlu'na ait olacak. Nedir o? Şimdi arkadaşlar bunu açıklıyorum. Afra Saraçoğlu Abi dizisinde oynayacak ve daha çekimler başlamadı. Cannes'dan Fransa'nın festivaller, fuarlar kenti Cannes'dan gelen fotoğrafları görmüşsünüzdür. Abi dizisinin afişleri Cannes duvarlarını süslüyor. Gördünüz değil mi? Niye o duvarları süslüyor? Çünkü Salı günü ayın 14'ünde Cannes'da fuar başlıyor. Ne fuarı başlıyor? Diziler satışa çıkacak. Bütün dünyadan dizisine güvenen yapımlar, televizyon kanalları dizilerini bu pazarda satışa çıkaracaklar. Orası bir pazar yeri. Dünyanın en iddialı televizyon şovlarının, televizyon programlarının, formatlarının ve dizilerin satışa çıkarıldığı uluslararası bir pazar MIPCOM Cannes'da. Benim bildiğim 40-50 senedir var bu her sene 2 kere düzenleniyor. Bir ilkbaharda bir sonbaharda MIPCOM bu fuarı ve Abi dizisi daha çekilmeye başlanmadan şimdi bu dizileri satarken insanlara birkaç bölüm gösterilir, demo gösterilir, alacaklı olan televizyon kanallarına, yabancı televizyon, orası global bir satış pazarı. Dünyanın her ülkesinden, affedersiniz, İtalya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Brezilya'dan, İspanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, her yerden televizyon kanalları başka ülkelerden dizi satın almaya geliyorlar. Türk dizilerine çok güvendikleri için Türk satıcıları, Türk yapımcıların standlarını çok fazla ziyaret ediyorlar ve ilgi gösteriyorlar. Fakat ne gösterecekler bizimkiler? Abi dizisinin yapımcısı alacak olan talip olan müşterisine ne gösterecek? Ortada daha bir dizi yok. Bir tanıtım fragman bile çekilmedi. Ne gösterecek? Ne gösterecek? Salı gününe kadar bir fragman çekilir, yayınlanır mı dersiniz? Ne gösterecek biliyor musunuz? Afra Saraçoğlu'nun dünya markası olduğunu anlatacak, söyleyecek. Afra Saraçoğlu'nun Paris'te, Londra'da, İtalya'da işte katıldığı aktiviteleri, organizasyonlardan söz edecekler, bahsedecekler. Yalı Çapkını dizisinin başarısı zaten hepsi biliyorlar Afra Saraçoğlu'nu. Afra Saraçoğlu'nun şöhretini hepsi biliyor. Hepsi Yalı Çapkını dizisini daha önce satın almış müşteriler. Yaklaşık 150 ülkeye satıldı Mert'in ve Afra'nın dizisi. Dolayısıyla ortada bir dizi yokken diziyi satacak yapımcı. Afra Saraçoğlu sayesinde. Kenan İmirzalıoğlu da yurt dışında tanınan bir Türk oyuncusu ama 7 senedir dizisi yok. Kenan İmirzalıoğlu'nun 7 senedir bir yapımı yok. Dolayısıyla bu satış olursa Afra Saraçoğlu sayesinde olacak. Abi dizisi MIPCOM'da, Cannes'da, Fransa'nın bu önemli fuar festival şehrinde bu salı günüyle cumartesi günü arasında düzenlenecek MIPCOM fuarında Abi dizisi Afra Saraçoğlu sayesinde ortada hiç dizi falan yokken pek çok ülkeye satılacak arkadaşlar. Ve ondan sonra kimse tutamaz Abi dizisini. Olmaz ama reytingler kötü bile olsa yurt dışında bu kadar çok ülkeye satıldığı için zaten diziyi çekecek yapımcı. Yurt dışında fiyatlar çok yüksek. Bölüm başına
Yalı Çapkını'nın fiyatı ne kadardı biliyor musunuz arkadaşlar? Şaşırmayın, durun. Haftalık ücreti Yalı Çapkını'nın bir bölüm yurt dışına satış ücreti 600 bin dolardı. 600 bin dolar ne yapıyor? Demin Serenay Sarıkaya'nın bir senelik reklam anlaşması için 25 milyon lira aldığını konuştuk değil mi? Ben ne dedim size? 500 bin dolar dedim. 600 bin dolar ondan da fazla. 30-32 milyon lira. Tek bir haftalık Afra Saraçoğlu'nun, Mert Ramazan Demir'in oynadığı dizinin Yalı Çapkın'ın satış fiyatı 600 bin dolar. 30-32 milyon liraydı. 32 milyon lira. Çok önemli bir para. Diğer dizilerimiz, onun arkasından gelen dizilerimiz de onun yarı fiyatına satılıyor. 300 bin dolara falan satılıyor. 200 bin dolara satılıyorlar yurt dışında Türk dizileri. Ancak böyle çok sevilen oyuncuların dizileri çok büyük paralara satılıyor. Abi dizisi de Afra Saraçoğlu içinde olduğu için yine 500-600 bin dolara bölüm başı satışa çıkarılacaktır ve satılacaktır. Evet, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için dostlar. Beğen yaparsanız sevinirim. Abone olmayanlar varsa beni izlerken abone olurlarsa da memnun olurum. Lütfen yorumlarla da katkıda bulunun arkadaşlar. Beğen yapmanız, abone olmanız ve eğer mümkünse hype ederseniz de çok sevinirim. Bize güç katıyor. Bizlerin daha iyi yayın hazırlaması için bir teşvik oluyor arkadaşlar. Yarın ne günlerden? Pazartesi. Yarın akşam Onur Akay ile birlikte olacağız yayınımızda. Saat 18'de Allah izin verirse diyelim. Hepinizi öpüyorum. Beni hem Türkiye'den hem yurt dışından izleyen değerli seyircilerime sevgiler gönderiyorum. Yağmurlu bir İstanbul akşamında. Peki, bay bay.